Kıymetli izleyenlerim, herkese merhaba. Bir paylaşımla daha sizlerle birlikteyiz. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayısı budaması yapacağız. Şurada gördüğünüz gibi bir tane büyük bir kayısı ağacımız var. Tabii kayısılar da çiçek açmaya da tomurcuklanmaya da hafiften başlamış. Yani biraz da geç kaldık. Aslında ayın eskisini bekledik yani budama yapmak için. Bu konuyla alakalı konuşmuştuk. Diğer budama videolarımda var. İncir ve üzüm budama videolarında bu ayın ay takvimine göre budama ile ilgili bilgiler paylaştım. Oradan bakılabilir. Şimdi bu kayısımızı budayacağız. Tabii bizim bura Akdeniz bölgesi. Şu anda 2 Mart 2024. Tabii çok kayısı memleketi değil buralar. Yani 3-4 yılda bir kayısı alıyoruz. Çünkü kayısı ve bademler çiçeklerini erken açıyor. Sonra da Mart ayında bir soğuk oluyor. Yani don olayı dolayısıyla kayısı alamıyoruz. Yağmurdan da ölüyor kayısı çiçekleri. Ama kayısı güzel bir meyve. Onun için de diktik bahçemize. Tabii dikince de bakımını yapmak gerekiyor. Dolayısıyla biz de budama işlemini bugün yapacağız. Büyük bir ağaç. Daha önce ciddi bir budama geçirmemiş. Şimdi bunu bir elden geçireceğiz. Biraz da büyük. Nasıl budayacağız? Yani nasıl budayacağız derken yükseklere çıkabilecek miyiz? Dalların ucunu alabilecek miyiz? Öyle bir sıkıntımız var. Tabi budayabildiğimiz kadar budamaya çalışacağız. Şimdi budama ile ilgili söyleyeceğimiz şeyler var. Onu da hatırlatayım. Belki diğer budama videolarında da söylemişizdir ama kısaca söylemekte fayda var. Bir kere ağaçlarımızı yani kışın budama yapmak lazım genelde. Yaprağını döktükten sonra. Çünkü yapraklarda bir takım enerjiler var. Yani vitamin, mineral neyse ağaç için gerekli. Güz mevsiminde ağaçlar o yani enerjiyi ne yapıyor? Tekrar gövdesine çekiyor. Ondan sonra yaprakta bir şey kalmayınca yapraklar dökülüyor. Onun için yeşil ağacı kesinlikle budama yapmamalıyız. Yani onun için de Şubat ayını bekliyoruz. Yine budama ile ilgili ayın eskisinde yapmak gerekiyor. Niçin derseniz çünkü ayın eskisinde ne yapıyor? Ağaçta bulunan su, enerji ağacın köklerine gidiyor. Ayın yenisinde ise ağacın dallarına gidiyor. Eğer biz yeni ayda ağaç budaması yaparsak yani düzgün bir işlem yapmamış oluruz. Onun için buna dikkat etmemiz lazım. Şimdi bir diğer mesele budama demek aslında yani güneş ve havayı yönetmek demektir. Yani budama yaparaktan ağacımızın yeterince güneş almasını, hava almasını sağlamış olacağız. Bunu uyguluyoruz aslında budama yaparken. İşte üst üste gelen dalları, birbirine rakip olan dalları, yine içe doğru gelen dalları ne yapıyoruz? Kesmeye çalışıyoruz. Yine budama yaparken de gözlerin yani dışa bakan tarafının üstünden kesiyoruz ki ağacımız dışa doğru ne yapsın?
gelişsin. Şimdi bu ağacımızı bir örnek bir budama olarak budamaya çalışalım. Kıymetli izleyenlerim, malzeme olarak elimizde testeremiz var 2 tane. Bir tane de budama makasımız var. Daha önce de söyledik, tekrar oluyor ama hemen kısaca söyleyelim. Bu malzemelerimizi ağaç değiştirirken dezenfekte etmekte fayda var. Bunu da hatırlatmış olalım ve ağaç budamamıza başlayalım. Kıymetli izleyenlerim, şimdi budamamıza başlayabiliriz. İçte bir dalımız var. Şunu da bir keselim. Evet, bunun burada yeri yok. Şunu da keselim. Bu da altta gölgede. Hiç gerek yok. Bunu da keselim. Neyse, bunları sonra da çıkarsak olur. Şimdi kıymetli izleyenlerim, şu dal da dışa doğru gidecek. Şöyle şuralarda obur dallar çıkmış. Bunları bir keselim. Yani bu hatta şunu da keselim ki bu da ileri doğru gitsin. Yani şu alanı boş gibi bu alanı doldurur, büyürse eğer. Bunu da kesmiş olalım. Yine şunda da birkaç tane meyve gözü görünüyor. Yine bunun da şöyle dışa doğru bir göz bırakalım. Şöyle, pardon, dışa doğru bulunan gözden keselim. Yine şunu da aynı şekilde keselim. Şurada kurumuş ve zayıf dallar var. Onları keselim. Şunu da alacağım. Şöyle bir kere buraları temizlemek lazım. Bu da zayıflamış ve konumu yanlış. Yine şurada bir dal var. Onu da keselim. Şimdi şurası karışık duruyor. Şu dalları alalım. Evet, şunu alalım. Şöyle biraz burayı açalım. Evet. Şurayı biraz açmamız lazım. Tabii bura ağacımızın tepesi. Şu ortadaki dalı ben esas kesmeyi düşünüyorum. Bura biraz açılsın. Burayı biraz açalım. Evet, şu içe doğru giden kısım var. Şunu kesmek istiyorum. Evet. Bu dalda tamam. Şuradan birkaç tane dal alalım. Burada birbirinin rakibi dallar var. Kıymetli izleyenlerim, şu aslında tepeler kesilecek, şu sürgünlerin uçları, meyve olmayan gözler, ama maalesef oralara boyum yetmediği için alamayacağım. Burası tamam gibi. Bir de şunu alalım. Şurada altta kalacak, gölgede. Bu tabi bu ağaca küçükken şekil verilememiş fazla. Biz de mevcut şekil üzerinden budamaya çalışıyoruz. Şurada. Kıymetli izleyenlerim, şu dal altta. Bunu almamız lazım. Bu tamam. Evet, şu dal bakınız şunla şunun arasında kalıyor. Bu ortadakini de
almamız lazım. Evet. Yine şurada işe yaramayan dallar var. Zayıf ve bazıları kurumuş ve gölgede kalan. Bunların meyvesi olmaz. Şunu da alabiliriz. Evet. Burada bir şey kalmasına gerek yok. Neyse şu kalsın. Şunu alalım. Dibinden kesmeye özen gösterelim. Evet. Şurada da bir dalımız var. 2 dalımız hatta altta kalacak. Şunu da alalım. Şöyle alta doğru gitmiş. Evet. Şu da alınacak. Seneye bunu da almak lazım. Çünkü gölgede kal. Hatta bunu buradan keselim. Bu da gölgede kalacak. Evet. Bu taraf tamam gibi. Şu dalların hiçbir şeyi yok, fonksiyonu. Şunu keselim. Ve şunu keselim. Evet. Yine kıymetli izleyenlerim bakın şu dal. Şu büyük dalın altında kalmış. Bunu da keseceğiz. Evet. Bunları çekeriz sonra. Şunu kestik. Yine şu küçük dallar. Obur dal. Zayıf dal gölgede kaldığı için bir kere bunların hiçbir fonksiyonu yok. Bunları bir alalım. Evet. Evet şu da altta kalmış. Alttan kessek daha iyiydi ama bunu gülle bütünleşmiş bu. Evet bunu da buradan alalım. Gülümüzün de budanması lazım. Evet bu yeterli gibi. Orası güneş alıyor diğer dallar. Şunlar birbirine girmiş. Şunu kesersek evet şu dalı bu dalı bırakmış olacağız. Önce şunu keselim. Şunları da alalım şöyle. Her taraf. Kıymetli izleyenlerim şunu da keseceğim. Bu da burada biraz açılsın. Bunu da alalım. Evet bura ferahladı gibi. Şimdi şuralar biraz güneş alıyor. Aslında kıymetli izleyenlerim aslında bu dal da kesilecek. Şu da ve şu da. Bura açılacak ama bu sene bırakacağım. Meyve olursa alacağım. Seneye bu dalı ve bu 3 dalı kesmeyi düşünüyorum. Şu uçlar alınacak ama orayı almak için bir 3 ayak lazım. Şu anda öyle bir merdivenimiz yok. O uçları alabilirsem ben sonra alacağım. Evet bu da gölgede kalacak. Bunu da buradan alalım. Zaten biraz da zayıflamış güç yukarılara gitsin. Tamam. Kıymetli izleyenlerim kayısımızı kısmen budadık. Tabi tepelerindeki sürgünleri alma şansımız olmadı. Şu arada bir 3-4 tane küçük dal var. Az önce de söyledim. Onları seneye almayı düşünüyorum. Bir tane de şuradaki en alttaki ortada görünen dalı da seneye kesmeyi düşünüyorum. Yani bu ağacımızın ortası boşaldı. Yine bazı dallar alınacak ama ufak çaplı. Artık olduğu kadar bu kadarlık budama yeterli. Yorum, öneri ve görüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Hoşça kalın.